Singapur'dan yükleyip kalktık ve Yeni Zelanda'ya tahliye etmeye gidiyoruz. Pasifik Okyanusu'nda içinden geçeceğimiz muhteşem bir yer var. Torres geçeceğiz. Torres? Neresiymiş bu Torres ya? Abi Torres neresi ya? Singapur'dan çıktık. Torres geçip Yeni Zelanda'ya geleceğiz. Ve geçiş için gemiye pilot alacağız. Torres, Avustralya ve Papua Yeni Gine arasında mercan adaları ve sığlıklarla dolu bir gemi seferi için oldukça dikkatli olunması gereken bir kanal. Manevralar ve kanal geçişleri işte tam da bu yüzden bölgeyi iyi bilen kaptan pilotlarla yapılır. Biz de pilot noktasına akşam saatlerinde varıyoruz. İkinci kaptan pilotun gönderdiği talimatları yeniden gözden geçirdi ve Süvari Bey'e raporladı. Artık pilot noktasına çok az bir mesafe kaldı ve pilot botu bize yanaşmak için yola çıktı. Pilot botunu takip ederken pilotun çıktığı adanın ismi oldukça dikkatimizi çekti. Pilot Booby Island. Booby'nin ne anlama geldiğini bir araştırın isterseniz. Pilot varış noktasına çok az bir zaman kala köprü üstü ekibi çoktan hazır. Dümen başında duran Serdümen, stajyer kaptan, 4. kaptan, 2. kaptan ve Süvari Bey. Ekip varış öncesi son kontrolleri yapıyor ve tüm olasılıkları gözden geçiriyor. Süvari Bey Serdümen'e geminin rotadan sapmaması için gerekli talimatları veriyor ve hesaplanan mesafede makine stopa çekiliyor. Gelmeye başlayın, toplayın haber. Hava karardığında görüşü engellememesi adına gemide tüm perdeler çekilir ve tüm cihazlar gece moduna alınır. Artık hava karardı ve tüm ışıklar izole edildi. Pilot Booby Island havanın kararmasıyla beraber kendini göstermek adına deniz fenerini yaktı bile. Pilot botu artık iyice yaklaştı ve son talimatlar için VHF'den iletişime geçmesini bekliyoruz. Good evening, Captain. If safe to do so, could we please have a heading of 010 and a speed of 7 knots, please? Roger, we are out our course 010 and maintain speed 7. Thank you, Captain, and we'll stand by 06. Roger, 06. Pilot sonunda Süvari Bey ile iletişime geçti ve katılış için gerekli hız belirlendi. Geriye bir tek pilotun güvenle gemiye katılması kaldı. Gemiye iskele taraftan katılacak ve yeterli görüş için aydınlatmayı 2. kaptan ayarlıyor. Aydınlatma hazırlandı ve Süvari Bey pilot çarmıhının iskele tarafa hazırlanması komutunu verdi. Bu sırada stajyer kaptanın biraz aceleci davranması hafif bir gerginliğe sebep oldu ama operasyon hala kontrol altında. Süvari Bey elektronik chart üzerinden pilot botunu sık sık takip ediyor. Bot artık geminin kış tarafında ve gözle kontrol için hızlı kırlangıca geçiyor. Artık özenle planlanan pilot alma operasyonu botun gözle görülmesiyle başladı bile. Pilot çarmıhın kenarlarından sarkıtılan halatları güvenli bulmadığı için yukarı çekilmesini istedi ve güverte ekibi hemen aksiyon aldı.
ve ekip operasyonu başarıyla tamamladı. Artık kanal geçişi için hazırız. Pilot gemide. Tamam. Normal şartlarda makine ekibi sabah 8 akşam 5 çalışır. Ama tahliye operasyonları ve kanal geçişleri gibi bazı özel durumlarda geminin operasyonlarında herhangi bir aksilik çıkması halinde anında müdahale edebilmek için vardiyaya geçilir. Tüm kanal geçişi boyunca makine ekibi de bu sistemde devam edecek. Geminin karaya oturmasını istemeyiz. Yedek piston hazırlığı işi de bu esnada aradan çıkarılacak. Bu kanalı avucunun içi gibi bilen pilot aynı zamanda geçişi kendi bilgisayarından da takip ediyor. Biz ise bu sırada kanalın eşsiz güzelliğine bırakalım kendimizi. Bu kanal Panama kanalı veya Süveyş kanalı gibi dar bir kanal değil. Başta da söylediğim gibi bu kanalın dikkat edilmesi gereken özellikleri adacıklar ve sığlıklarla dolu olması. Oldukça yakınlarından geçtiğimiz adacıklar ve suyun eşsiz turkuaz rengi. Gün batımı ve sığlık şamandıraları. Makinede ise yedek piston hazırlığına başlandı bile. Yaklaşık 2,5 tonluk piston ana makine katına indirildi ve çoktan temizlendi. Yeni segmanlar takıldı. Hazırlık bittikten sonra yeniden yerine koyuyoruz. Bunun için makine kreini ve piston taşıma aparatı çoktan hazır. Piston gibi büyük ekipmanları bir yerden başka bir yere alırken en dikkat edilmesi gereken şey geminin sallanmıyor olması. Aksi takdirde kontrolden çıkıp etraftaki her şeye zarar verebilir. Ve yedek piston işi de bitti. Vardiyalarda mühendisler olarak sürekli makine değerlerini kontrol edip makine jurnalinde kayıt altında tutarız. Tuttuğumuz kayıtlar ileride yaşanılacak herhangi bir problemi önceden tespit etmemizi sağlar. Vardiyalar 4'er saat olarak makine mühendislerine paylaştırılmıştır. 12-4 vardiyaları 3. mühendisin, 4-8 vardiyaları 2. mühendisin ve 8-12 vardiyaları ise 4. mühendisin sorumluluğundadır. İkinci günün akşam saatlerinde artık kanaldan çıkmak üzereyiz. Karaya oldukça yaklaştık çünkü pilotun gemiden ayrılma vakti geldi. Pilotu alacak bot gemiye yanaştı ve görevini başarıyla yerine getiren pilot gemiden ayrılıyor. Pilot için sonraki durak muhtemelen evi. Bizim içinse Yeni Zelanda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.